Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Türkçe Bengal Master B12 video serimizin son videosunu çekiyoruz bugün ve size Bengal Master'ın kontrol panelini anlatacağız. Daha önceki videolarımızda Bengal Master'ın divizör grubunu, C eksenini, spindle'ını, birçok özelliğini tek tek anlattık. Aşağıdaki açıklamalardan da zaten bu videoları tek tek görebilir, linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Bakalım Bengal Master'ı kullanmak zor mu, kolay mı? Bengal Master B12 CNC makinamız nedir? Bu bizim özellikle alyans ve bilezik için ama başka parçalarda da kullanabildiğiniz, en son geliştirdiğimiz 2020 senesinde bu videoyu çektiğimiz 2020 senesinde piyasaya sürdüğümüz B12 ismine nereden geliyor? 12 eksen kontrol, 12 eksen hareket var bu makinede ve 12. eksenle beraber altıgen, sekizgen, kare, alyans ve bileziklere de çalışabiliyorsunuz. Bengal Master'ın kontrol panelini tanıyacağımız bu videoda ilk sorum Harun Usta'ya geliyor. Bengal Master'ı kullanmak zor mu, kolay mı? Bengal Master'ın kontrol panelini kullanmak çok zor değil. Biz elimizden geldiği kadar zaten sadeleştirdik programı. Hani ne kadar az parametreyle yapabiliriz diye bayağı bir uğraştık. Tek bir ekran üzerinden her şeyi kontrol ediyorsunuz. Böyle bir sürü ekran açmanız gerekmiyor. Yani sadece bir model ekranı açıyorsunuz ve o model ekranı üzerinden 3-4 tane parametre yazarak makineyi çok rahat kullanabiliyorsunuz. Zaten yıllardır eğitim işi de yaptığımız için, hani CNC makinelerinin eğitimini de verdiğimiz için maksimum 2 ya da 3 günde bir normal bir insana bu makineyi kullanmayı öğretebiliyoruz. O zaman kullanmak kolay. Başlayalım ekranı tanımaya. İlk sorum bu benim de yıllardır merak ettiğim, cevabını kısmen bildiğim, kısmen bilmediğim, bazen hala anlayamadığım bir soru. Biz Windows temelli bir kontrol kullanıyoruz. Birçok firma farklı kontroller kullanıyor. Fanuc, Mitsubishi kullananlar var, Siemens sistemi kullananlar var. Bunlar tabii ki kendine göre zorlukları var ama avantajları da olabiliyor. Çünkü sanayi tipi makineler olunca biraz daha kolay, farklı böyle kafanızdan ürünler yapabiliyorsunuz. Ama tabii bizim sektörümüzde, kuyumculukta çok fazla detaya girmediğimiz, bilezik, alyans, yüzey işlediğimiz için bunlara gerekli olmayabiliyor. İlk sorum benim de merak ettiğim, izleyiciler de merak ediyor. Neden PC temelli bir kontrol sistemi kullanıyor? Neden PC temelli kontrol sistemi kullanılır? Şundan dolayı, az önce de söylediğiniz gibi standart üniteler, Siemens, Mitsubishi tarzı üniteler var. Bunlarla çok farklı işler yapabiliyorsunuz ama bunlar çok daha profesyonellik isteyen üniteler. Biz Windows tavanı kullanmamızın sebebi özel bir yazılım yaptırıyoruz. Tamamen makinenin özelliklerine... Tamamen kuyumculuğa özel bilezik alyans üretimini özellikle yazılım yaptırıyoruz. Ayarlanmış yazılımlar. Bu da kullanıcının daha rahat oluyor. Yani kullanım şekli daha rahat oluyor. Ve çok daha kolay. Çok karmaşık olmuyor. Diyebiliriz ki cep telefonu kullanmayı bilen herkes birkaç gün içinde bunu kullanmaya başlayabilir. Kuyumculuk altın üretim bilgisi de varsa bu bilgileri birleştirip çok hızlı bir şekilde Bengal Master'la üretime başlayabiliyorsunuz. Aynen öyle. Peki bu PC temelli sistemi kullanmak oldukça kolay. Dezavantajları da var. Ne olabilir? PC biliyorsunuz Windows, her an her şey olabilir. Mavi ekran çıkabilir ama benim bunca yıllık deneyimime göre belki 5 kere böyle vakayla karşılaşmışımdır. O yüzden bu sistemin güvenli olduğunu ve işimizi göreceğini rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok merak edilen bir diğer soru, çizimi nasıl yapıyoruz ve çizimi nasıl programımıza atarak bileziğin üzerine, alyans üzerine transfer edebiliyoruz? Bunu da biraz dinleyebilir miyiz? Makinemizin programında kullandığımız modelleri 2 boyut olarak çiziyoruz. Bu AutoCAD, ArtCam, Matrix gibi programlarda 2 boyut olarak çiziyoruz. Daha sonra DXF formatında veyahut da U00 formatında. DXF veya U00 formatında kaydedebildiğiniz sürece herhangi bir programı kullanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bilgisayardan da bir USB yardımıyla direkt makinenin içine atabiliyoruz. Herhangi bir sınırlama, herhangi bir şeyimiz de yok. Çizim oldukça kolay. Ben AutoCAD tercih ediyorum. Civilcad, bütün programları ArtCam, Rhino, Type 3 kullananlar var. Matrix, birçok programı kullanabiliyorsunuz. YouTube'da da bu programlarla ilgili videoları arayıp değişik derslere ulaşabilir. Daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Zaten birçok video var. O zaman bizim Bengal Master B12'yi kontrol eden bu PC temelli
programımızın menülerini tek tek tanıyalım. Bunları bize biraz anlatabilir misin? Makinemizin ana ekranında önce şurada genişliğimizi yazdığımız bir parametremiz var. Daha sonra burada dairesel çap olarak girdiğimiz parametre var. Devamında burada da bombeli bir bilezik ya da alyans yapıyorsak radyüsünü yazıyoruz. Ürünün bütün özelliklerini, bütün ölçülerini ve radyusunu buraya girmiş oluyoruz. Makine böylece neye işlem yapacağını tanıyor. Makine buradaki yazdığımız ölçülere göre konumunu belirliyor. Ona göre ön hazırlığını yapıyor. Devamında buradan model sayfalarımız var. Buradan da işte kullanacağımız takımları, hangi takımı kullanacaksak onu seçip buradan işleme hızını ve modelin genişliğini, ekstradan bir dalma paso vereceksek bunları veyahut da bir kesme işlemi yapıyorsak bunun kaç sefer yapmasını istediğimizi, kaç pasoda yapmasını istediğimizi, bunların sadece bu 3-4 parametreyi girdikten sonra makinemizin sadece start tuşuna basıyoruz ve makinemiz çalışmaya başlıyor. Bunların dışında 7 tane modumuz var makinemizde. 7 ayrı mod. Bunlardan da Buradan modları açıp buradan herhangi bir modu seçtiğimizde düz, bombeli, içe bombe, bu altıgen, sekizgen, B12, Bengal Master'la beraber gelen özellikler. polar dediğimiz yan işleme yapmamızı sağlayan özellik. Alyans bileziğin yanına işleme yapabiliyoruz. Düz Fillet dediğimiz parçaları. düz kolye tarzı işler yapabildiğimiz özelliğimiz var. Yine buradaki sistem yine aynı, değişmiyor. Yani burada herhangi bir şey seçtiğimiz zaman da çok program karmaşıklaşmıyor. Aynı kurallar geçerli. Aynı parametreler makine olarak. bunu tanıyor. Gördüğünüz gibi 12. eksen güncellemesiyle beraber pek çok hayal bile edemeyeceğimiz ya da hayallerimizde sınırlı olan pek çok şekilde burada önümüze gelmiş durumda. Sadece modu seçip gerekli verileri yazıp basit bir şekilde işleyebiliyoruz. Arkadaşlar böylece Bengal Master B12'nin kontrol panelinde tanımış olduk. Size kısaca özellikleri anlattık. Ama tabii ki bununla bitmiyor. Pek çok ince ayarlar var. Zaten makinamızı sipariş verip atölyenize, fabrikanıza geldiğinde size çok detaylı bir eğitim veriyoruz. Bunun dışında satın almadan önce de eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz bizi arayın. 0212 513 47 32 aşağıda görebileceğiniz telefon numarasından her zaman arayıp bizim ustalarımızla görüşebilir. Detaylı sorularınızı sorabilir. İstediğiniz kadar detaya inebilir. Veya İstanbul'daki kapalı çarşıdaki mağazamıza gelip bu makineyi yerinde görebilir. Çok detaylı istediğiniz kadar bilgi alabilirsiniz. YouTube'daki bu tarz Bengal Master B12 veya diğer makinalarımızla ilgili model işlediğimiz, değişik tasarımlar yaptığımız Türkçe videolarımız devam edecek. YouTube kanalımızdan oynatma listelerinden Türkçe videolara tıklayıp bu videoları toplu halde görebilir. Arka arkaya zaten birbirlerini izlediğinizde takip ediyorlar. Bu videonun sonunda da diğer linke bağlanacak veya aşağıdaki linklerden diğer videoları görebilirsiniz. Eğer sorularınız varsa mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Bu sorulara en hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Böylece sizin dışınızda diğer abonelerimiz de bu soruları görüp sorularına cevap bulabiliyorlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Her zaman sizi YouTube kanalımıza bekliyorum. Yorumlarınızla beraber. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.